Neokardina karides serisinin birinci bölümünde hangi tür canlılar var bunlardan bahsetmiştik. Serinin ikinci videosundaysa Neokardina karides akvaryumu için gerekli olan ekipmanlar nelerdir ve en sağlıklı kurulumu nasıl yaparız? Serinin üçüncü bölümünde ise hangi karidesi nasıl, nereden almalıyız, alırken nelere dikkat etmeliyiz, aldıktan sonraki aşamalar nelerdir? Bunlardan bahsetmiştik en detaylı haliyle. Bu bölümde ise seleksiyonunu yaptığımız karidesleri istediğimiz sayıya ulaştırdık. Yani artık elimizden çıkartmamız gerekecek. Takas yapacağız, hediye edeceğiz ya da tabiri caizse ücretli sahiplendireceğiz. Bu aşamada nasıl yol izlemek lazım? Püf noktalar nelerdir? Usta hobicilerden öğrendiğim ve kendi deneyimlerimi en şeffaf şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Hazırsanız Neokardina karides serisinin 4. bölümü başlıyor. Konuya girmeden önce hemen şu arkamdaki set hakkında kısa bir bilgi vereyim çünkü çok soranlarınız var. Setle alakalı özellikle şu ikinci kat ve birinci katın şuradaki akvaryumu için armatür bekliyorum. Eğer armatür işini çözersem aşağıdan kuruluma başlayacağım. O yüzden hazırda boşluk varken, yani armatürleri bekliyorken hem seri videolarını hem de ürün inceleme videolarına birazcık hız vermek istedim dostlar. Bundan da çok kısa bahsetmek istedim. Şimdi konumuza geri dönelim. Serinin ilk 3 videosunu izlediğiniz gözüyle bakıyorum. O yüzden geçmişteki çok teknik ya da detaylı şeylere girmeyeceğim. Kaliteli canlılardan bir kolonimiz var. Artık sayıları arttı. Ya bunu bir paraya çevirmeniz lazım ya da başka bir canlıyla, bitkiyle, yani bir şekilde bunu takas yapmanız lazım ya da birine hediye edip onu da hobiye aşılamanız lazım. Ben nasıl yapıyorsam size bunları anlatacağım. Aynı şekilde yapmamanız gereken şeylerden de bahsedeceğim. Konuya başlarken şöyle yapalım. Elimde benim 200 tane karides var, tamam mı? Bunun ben 100 tanesini elimden çıkartacağım. Birine vereceğim, hediye edeceğim, ücretli sahiplendireceğim. Artık ne derseniz. Gönderim yaparken nasıl ilerlemelisiniz? Temelde düşüneceğiniz birinci şey şu olmalı arkadaşlar. Tamamen bu etik çerçeveler içerisinde hem kendinizi hem de alıcıyı mağdur etmemeniz açısından bunlar çok önemli. Aynı zamanda sizin de bu camiada, yani hobi içerisinde isminizin de iyi anılmasını sağlayacak şeyler. O yüzden gerçekten samimi anlatımlar yapacağım. Size tavsiye edebileceğim ve benim de çok dikkat ettiğim bir şey var. Birincisi, biz ticari bir firma, pet shop, üretici ya da bir ünvan sahibi insanlar değiliz. Yani hobici gözüyle bakmanız lazım. Sizin satacağınız canlılar eğer gerçekten A kalite değilse, bulunduğunuz bölgede çok nadir bulunan bir tür değilse, bunu pet shopların sattığı fiyatın altına vermelisiniz. Ben böyle düşünüyorum. Bu zamana kadar da hep böyle ilerledim. Bundan sonra da böyle ilerleyecek. Evet, çok kaliteli canlılarım var. Çok kalitesiz canlılarım da oldu. Ben bu canlıları mümkün olduğunca pet shop fiyatlarının yarısına ya da atıyorum 3'te 2'si fiyatına falan sattım her zaman. Pet shoplarla yarışa girmemeniz lazım. Onları da anlamanız lazım. Çünkü o adamlar kira ödüyor, stopaj ödüyor, gelir vergisi ödüyor, gider vergisi ödüyor. Bu dükkanları açarken deli gibi evrak alıyorlar. Tarım ormandan veteriner kayıtları oluyor. Veterinerler odasına falan filan. Elektrik, su, bak bir ton masrafı var, tamam mı? Pet shop'ta satılan bir karides 60-70 liraysa sizin bunu atıyorum 40 liradan fazla satmamanız lazım. Bence böyle. Eğer gerçekten çok kaliteli bir karides koloniniz vardır ve pet shop'taki canlılardan çok kalitelidir ve bulunduğunuz bölgede de böyle bir talep varsa, siz de bunu evet yani o bantta satabilirsiniz. Orada da sizin tercihiniz devreye giriyor. Sizden biri karides alacaksa bunu pet shop'tan alabiliyor mu? Yani aslında temelde soru bu. Ben hobici olarak pet shop'ta 60 liraya alacağım kalitede bir karidesi senden 30 liraya alabiliyorsam ben senden alırım. Ya burada tamamen sizin etik düşünmeniz ve alacağınız, vereceğiniz canlı kalitesi, alıcı satıcı arasındaki iletişimi ve doğru bilgiyi doğru aktarmanız gerekiyor. Aynı zamanda da bu etik kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Bence bu böyle. Dediğim gibi özellikle bastıra söylüyorum ki daha sonra diyen olmasın diye. Ya siz hobi ayağını her şeyi ticarete getiriyorsunuz diyen biri vardı zamanında. O açıkçası o lafa ben gocundum herhalde. Hala aklımda. Hobinin de aslında bu seni bu hobiye kamçılayan şeylerden biri de bu yani. Motive ediyor seni. Ya ben bunu üretiyorum. Satıyorum. Elektrik param çıkıyor. Ne yapıyorum? Akvaryuma yatırım yapıyorum. Filtre, armatür alıyorum. Ne bileyim, harçlık yapıyorsundur. Kimse ilgilendirmez. Ama dediğim gibi siz bir vergi mükellefi olmadığınız için evde ürettiğin bir lepistesi, karidesi de pet shop'un sattığı fiyata satmayı ver kardeşim yani. Eğer satacaksan da gerçekten üst düzey kaliteli bir şey olmalı ya da çok nadir bir şey olmalı. Sen şimdi elinde karman çorban 100 tane karides var. Gidip onu 40-50 liraya satamazsın yani. Satmamalısın. Git 10 liraya ver, 15 liraya ver. Anladın mı? Hani orada da senin maliyetlerin dönsün. Yani tamamen ticari kafayla düşünmemek lazım. Özellikle bu konuyu vurgulayarak uzun anlatıyorum ki hem işletme sahiplerine anlayış gösterin. Ya siz de aynı zamanda burada sürdürülebilir bir şey yapmış olun diye açıklamak istedim. Okey. Bu konu tamam.
Bilmeniz gereken ve tecrübe etmeniz gereken çok majör bir şey var. Bunu gerçekten iyi dinleyin. Bak, videoyu buraya sardırmayın. Sıkıldığınız yerleri sara sara geçiyorsunuz, biliyorum. Ben de sarıyorum bazen ama bu konu gerçekten çok önemli. Bir karides nasıl kargolanır? Bunu kesinlikle iyi bilmeniz gerekiyor. Herkesin kendince yöntemleri ve doğruları olabilir. Kimseyi eleştirmiyorum. Ben de birçok yöntem denedim. Bazılarından çok verim aldım, bazılarından az verim aldım. Ama verim aldım yani. Bir şekilde canlı gönderiyorsun. Birçok usta hobiciyle görüşüyorum. Birçoğu da beni tanıyor. Yani sürekli iletişim halindeyiz kendileriyle. Onlar da benim yaptığım hataları görüp bana geri bildirim yapıyorlar. Aynı zamanda ben eksik bulduğum noktalarda da onlara danışıyorum. Karides kargolarken yapılan en büyük hata: pet şişede göndermek, torbaya havalı göndermek. Bunlar yapılan en büyük hatalar. Bunu hala yapan arkadaşlarım var bu arada. Onları eleştirmiyorum. Neokardinal karidesler pet şişede gönderilmez arkadaşlar. Eğer pet şişede, turşu bidonunda, damacanada, 5 litrede falan karides gönderirseniz, alacak kişi eğer deneyimli bir insansa 1-0 eksidesiniz yani. Sizin direkt böyle amatör olduğunuzu anlar yani. Canlılar da sağ salim gitmişse şanslısınızdır. Neokardinal karidesler kargolama yaparken böyle sallanırsa vesaire, vurursa, sert bir cisim sonuçta, pet şişe de olsa plastik, çarpmadan, çalkalanmadan dolayı hasar görüp ölebilirler. Bir de pet şişeyle gönderim yaparken hava bırakıyorsunuz 1/3 kadar. Milkshake gibi karides gidiyor, tamam mı? Yani orada birazcık da kargocu, taşıyıcı, araba inisiyatifi devreye giriyor tabi. Bir de birçok kargo firması sıvı olduğu için almıyor. Canlı olduğunu söylerseniz yine almayabiliyor. Yani orada da yine kargo firması devreye giriyor. Yani onların inisiyatifi olabiliyor. Bu iki noktayı unutmayın. Peki en sağlıklı şekilde karidesleri istediğimiz yere sağlıklı bir şekilde nasıl göndeririz? Kargolama nasıl olur? Bundan bahsedeceğim. Burası çok çok önemli. Ben de bu noktaya, bunları öğrenene kadar birçok hata yaptım. Siz yapmayın diye anlatıyorum. Lütfen buralara dikkat edin. Hani eğlence için geldiyseniz bu videoda sıkılabilirsiniz. Bu videodan bir bilgi almak isterseniz çok güzel bilgiler alacaksınız. Yani birçok kişi size bunları anlatmaz. Google'a bile yazsanız bu bilgileri bulamayabilirsiniz. Karides gönderimi yapmak için bazı şeylere ihtiyacınız var ekipman olarak. Birincisi, elinizin altında olması gereken bir karides kepçeniz olması lazım. Şöyle teleskopik, en küçüklerinden şöyle bir karides kepçeniz olmalı. Bu iş balık kepçesiyle olmaz arkadaşlar. Şöyle bir karides kepçeniz olmalı. Karides kepçesi alırken en küçük boy alın ve mümkünse yuvarlak almayın. Şöyle dikdörtgen ya da kare olanlardan alın. Yuvarlaklar çok kullanışlı değil. Eğer bunların boyutu da çok büyürse, yani akvaryumda gezdirirken sizi uğraştırır. İçine farklı karides girer, toz girer, bitki girer, cart curt. O yüzden mümkün olunca küçük bir kare, dikdörtgen, şöyle teleskopik bir karides kepçeniz kesinlikle olmalı, yani bu şart. İkinci materyal ise şöyle bir beher, maşrapa, hangisi kullanışlı olursa sizin için. Ben böyle cam bir beher kullanıyorum. Böyle bir şey olmak zorunda ve karidesleri koymak için de şöyle balık torbanız olmak zorunda. Tabii ki bunların boyutları sizin göndereceğiniz miktara göre küçülüp büyüyebilir. Ama elinizin altında kesinlikle ve kesinlikle şunlar olmak zorunda. Ayrıca şöyle küçük bir el havlunuz yanınızda olmak zorunda. Bakın, iğneden ipliğe kadar her şeyi anlatıyorum. Bitmedi daha. Kolay değil öyle karides göndermek. Bu videodan sonra herkes birbirine sağlıklı karidesler gönderecek abi. Yaz olsun, kış olsun, mümkün olduğu kadar strafor koli kullanmaya dikkat edin. Yazın sıcaktan korur, kışın soğuktan korur. Çok soğuk, ekstrem bir durum varsa ısıtıcı torba atarsın içine, kışın gönderirsin. Yazın da akşam paketlersin ya da ne bileyim soğuk su koyarsın içine. Onun içindeki soğukluğu, sıcaklığı muhafaza eder. Neyse, strafor kutu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar tabii ki gönderim yapacaksanız. Eğer biri kapınıza gelecekse, gel al sistemiyle ya da biriyle ortak bir yerde buluşup verecekseniz torbaya doldur, poşete götür gibi. Bu videoda izleyeceğiniz en önemli bilgi olabilir abi. Bakın, bunu size herkes söylemez. Yine Taner kardeşiniz söyledi bak. Yapay zekayı yaz, yine söylemez. Bak, o derece. Şimdi ben bu videoyu çektim ya, yapay zekayı düşer oradan benim videodan çeker falan. Ama gerçekten ya, bu bilgiyi size herkes söylemez. Ben şeffaf bir şekilde anlatıyorum. Ben kendi gönderimimi canlandırarak, örnek vererek size anlatıyorum şimdi. Dediğim gibi ben böyle bir beher kullanıyorum. Karides akvaryuma daldırıyorum. 300 ml kadar su alıyorum. Bak, şu kadar. Karidesin kendi akvaryumundan. Sonra karides kepçemle gittim. Tek tek abi özenle seçtim karideslerimi. Buna böyle... Burada 20 tane karides var. Hatta 20+2 adettendir. Bundan sonra ne yapıyorum? Asıl olay burada başlıyor. Karidesini aldın abi, torbana döktün ya. Karidesler çok hassas değil böyle. Dökerken mökerken çok korkmayın. Bazen torbaya yapışıyorlar. Burada kalıyor falan. Aman öldü diye falan panik yapmayın. Hemen üstüne birazcık su falan yapıştır, devam. Dayanıklı hayvanlar. Şöyle yapacağım. Yapamadım ama.
Şimdi karidesleri bunu aldık. Torbanın içinde abi 22 tane karides var. Az bir şey de su var. En büyük yapılan hata, daha önce yaptın biliyorum. Karides torbasının içine çok fazla bitki, mos atmıyorsunuz. Hiç bitki atmıyorsunuz. Budama mudama hiç fark etmez. Salyangoz atmıyorsunuz. Şu torbanın içinde sadece karides olacak. Başka canlı kesinlikle koymuyorsunuz. Bir. İkincisi, karideslerin tutunması için küçük bir parça mos atabilirsiniz. Yani atıyorum şu kadarcık bir mos ya. Bir parça spiky mos gibi, flame mos gibi, hani uzayan böyle çubuk gibi bir parça, o kadar. Hani adam senden yanına 3-5 porsiyon mos istemiştir. Hepsini karideslerle birlikte göndereyim. Çok büyük hata. Budama bitki hediye edeyim yanında. Eşantiyon. 2 dal rotala kestim. Hop oradan gül budadım. Hop mikro attım. Hepsini bastın içine. Çok büyük hata. Bu torbada karides dışında başka hiçbir şey olmayacak. Kesinlikle. Çok ufak bir parça mos attım. O da karidesler tutunsun diye. Tamam mı? Sonra gidiyorum abi 500 ml daha, yani şunu dolduruyorum, yarım litre daha içme suyu alıyorum. Çeşmeden değil, damacanadan ya da arıtıcıdan. 500 ml su alıyorum. Sonra alıyorum bu suyu. Buna döküyorum. Bu torba ne oluyor biliyor musun? Ben bunu canlandırayım ya. Böyle çok zor olacak değil mi? O kadar detaylı anlatıyorum ki şu videoyu beğenmeden geçmeyin ya. Vallahi bak şu bilgileri herkes size söylemez ya. Desteğinizi esirgemeyin. Bu torbanın içinde yaklaşık 800 mililitre su var. Yani 1 litreye yakın. Bunun içinde bir parça mos var ve 20 tane karides var. Şöyle alıyorsun. Bunu böyle havayla şöyle alıyorsun, bağlıyorsun ya da lastikliyorsun. Bu balık poşeti oldu. Karidesler böyle gönderilmez. Göndermeyin. Ben de gönderdim. Karidesi böyle torbalarsan bu karides ne olur biliyor musun? Karşı tarafa salamur halinde gider. O yüzden karides kargolarken hava bırakılmaz. Peki nasıl kargolayacağız? Benden karides alan arkadaşlar iyi izlesin. Size karidesler böyle geliyor. Birebir aynı tarif. Şuradan torbanın ağzını yavaşça sara sara içindeki bütün havayı aldım bak. Sarıyorum, 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 sarıyorum. Bitti. Görebiliyor musun? Hava sıfır. Bunu bağladım. Bu arada ben mümkün olduğunca kalın torbalar kullanıyorum. Bunların inceleri de var. Mikron değerlerine bakarak mümkün olduğunca kalın torbalar kullanmaya özen göster. İçinde 20 tane karides var demiştik. Küçük bir parça mos. Bakın sıfır hava. Sallantıda bir sağa bir sola gitmeyecek. Eylemsizlik kanunu gereği tabii ki hareket eder ama salamura olmayacak hayvan. Milkshake olmayacak yani. Karideslerimizi ambalajladık. Bitti mi? Bitmedi. Şu uzun bölgeyi kesiyoruz. Ya bu arada dibinden kesmeyin ha. Hani bu düğüm birazcık kayar bir şey olur. Şöyle 5 santim yukarıdan şunu ben böyle kestim. Birinci katman bu. Böyle yapmak yine yetmiyor. Burada yine altın bir kural daha verecek şu kardeşiniz size. Bu balıkta da böyle aslında ama ben karides özelinden bahsedeceğim yine. Şu torbaların köşeleri siz koyarken karides buradaysa şöyle olursa karides içinde ezilir, ölür. O yüzden sizin ya bunu şöyle bir bantla oval hale getirmeniz lazım. Kenarından kulaklarını şöyle bantlamanız lazım. Ya da benim yaptığım yöntemle her şeyi garanti almanız lazım. Bir torba daha alıyorum. İkinci kata geçiyorum. Bu torbada ola ki delindi, kaçak var. O an fark edemediniz. Olabilir, insanlık hali yani. Her şeyi garanti altına almanız lazım. Sonuçta onlar da bir canlı. Şu torbayı ikinci torbaya ters bir şekilde koyuyorsunuz. Ben şuradan tutuyorum abi torbamı bakın ve bunu diğer torbanın içine şöyle şapadak koydum. 10 tane karides öldü ama. Tabii böyle şap diye atmıyorum bu arada. Siz de atmayın. Diğer torbanın içine şöyle ters bir şekilde koydum. Ne oldu? Ben bunu buradan ikinci düğümü attığım zaman şöyle bakın bu top oldu. Karideslerin buraya sıkışabileceği bir alan kalmadı. Bununla artık çok sağlıklı bir gönderim yapabilir. Bu karidesler abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? 3-4 gün bunlara hiçbir şey olmaz. İşin teknik kısmı bitti mi? Bitmedi. Burada 800 mililitre su var demiştik ya. Ben böyle bir torbada maksimum 25 tane karides gönderiyorum. Maksimum. Eğer canlı sayınız fazla olacaksa 50, 100, Allah bereket versin size 200 tane. Karidesleri parça parça koymanız lazım. Yani buna 50 tane karides değil de atıyorum maksimum 20'li 25'li yapabilirsiniz. 25, 25, 25. Çok çok daha garanti olsun derseniz 10'lu 10'lu da yapabilirsiniz. O sizin elinizdeki hani mevcutta strafor bir kutunuz vardır. Ona uygun şekilde revizyon yapabilirsiniz yani. Ben maksimum 25 tane koyuyorum şöyle. Peki daha uzak bir yere kargo yapacağım. Örnek veriyorum İzmir'den kargo göndereceğim. Sallıyorum
Van'a gidecek, Iğdır'a gidecek, Artvin'e gidecek. Kargo oraya atıyorum 4 günde gidecek. Bir de cumartesi pazara takılırsa s**tın zaten. Ne yapman lazım? O zaman 300 ml karides suyu almıştık ya ilk başta. Bu suyun üstüne yarım litre değil de 1 litre daha içme suyu ilave et. Yani buradaki su hacmi daha da büyük olsun. Peki neden böyle bir gönderim yöntemi var? Daha önceki videolarda söylemiştim. Karideslerin en çok etkilendiği 2 şey vardır diye. Birincisi neydi? Sıcaklık. İkincisi neydi? İletkenlik. Biz akvaryum suyumuzdaki iletkenliği içme suyu ekleyerek düşürdük. Yani örnek veriyorum. Benim akvaryumun iletkenlik seviyesi TDS'i 200-250 ppm, tamam mı? Ama içme suyumdaki iletkenlik 50 ppm. Ben 1 litre suyu bir çaktım abi buna. İletkenlik seviyesi düştü. Yani iletkenlik yükseldikçe karidesler ölüyor ya. Yükselse de karideslerin etkilenmemesi için ben bu iletkenlik seviyesini minimuma indirmem lazım. O yüzden su miktarı artarsa şu torbaya koyacağınız karides sayısı da artar ve sağlıklı bir şekilde içinde kalacağı süre de artar. Mardin Nusaybin'e de gönderdim. 1 litre su koydum. İçine de yanlış hatırlamıyorsam 20-25 tane karides vardı. Şu an hatırlamıyorum. Sağlıklı bir şekilde karidesler torbada gitti. Orada ufak bir kaza yaşadık. Ondan da bahsedeceğim. Bu gerçekten bilmeniz gereken altın kurallardan biri. Torbalarda karides gönderiyorsunuz. İçinde hava bırakmıyorsunuz ve içme suyu koyuyorsunuz. Minimum yarı yarıya. Yani daha da çok detaya girmeyeyim. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bitti mi? Yine bitmedi. Karides göndermek kolay değil. Hele ki canlı garantisi veriyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Yoksa olan size olur. Peki ben bunu strafor kutuya koyacağım, göndereceğim. Nelere dikkat etmeliyim? Benim başımdan geçen kötü bir badire var. Kötünün iyisi diyeyim. Geçtiğimiz ay kargo yaptım. Türkiye'nin birçok yerine gönderdim. İstanbul, İzmir, Mardin vardı, Karaman vardı, Konya vardı falan, böyle İç Anadolu'ya gönderdik bayağı. 2 tane kargomda çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Aslında çok büyük değil de bence çok büyük, ama çok büyük bir ders oldu yani. O yüzden çok büyük. Ne çok büyük dedim. 2 tane kargomda karides torbaları patladı. Neden patladı? Hemen ondan bahsedeyim. Neden böyle bir şey yapmamalısınız? Buraya dikkat edin. Karideslerle birlikte yanında bitki, dekor, hediye bir şey, kutunun ya da strafor kolinin içinde neyse, bu torbaların dışında şöyle saklama kapları var ya, plastik, şeffaf, hepimiz kullanıyoruz. Bunlar kargo halinde sağa sola gittiğinde eziliyorlar ve sivri uçları, hatta bazen kırılıyor bunlar. Torbaya girip delip patlatıyor. Benim son gönderdiğim 2 kargomda bu düşüncesizlik yüzünden buradaki torbalarımdaki sular akmış kutunun içine. Çok şükür böyle 1-2 tane karides ölmüş sadece, ama kötü bir şeydi, deneyimdi. Ama sizin için iyi bir bilgi. Karides torbalarının yanına bunları delebilecek mos teli gibi. Tele sarılı mos zaten göndermeyin. O tele sarılı mosu bir köpeğe möpeğe bir şeye sarmanız lazım. Bunu delebilir. Buna zarar verebilecek bir şey kesinlikle aynı kutuya eklemiyorsunuz dostlar. Şu size anlattığım bilgileri benim öğrenmem, size aktarmam 2 yılımı aldı yani. 2 yılda kazanılmış deneyimler bunlar. Siz şu an 20 dakikada benim 2 yılda öğrendiğim her şeyi öğreniyorsunuz. Ben bu bilgileri aktarmaktan çok büyük keyif alıyorum. Siz de bu videoyu beğenerek keyif alabilirsiniz yani. Şu yöntemin canlı sağlığı açısından ya da gönderim garantisi açısından çok büyük avantajı olduğunu söyledik. Fakat bir avantajı daha var. Kargocu bu torbanın olduğu kutuyu şöyle salladığı zaman hiçbir su sesi duyamayacak. Baloncuk sesi gelmeyecek. Kargo gönderirken de hiçbir şekilde siz içinde canlı var demezsiniz diye düşünüyorum. Takılmadan rahat bir şekilde gönderim yapacaksınız. Şu ana kadar bence güzel ilerledik. Ben de şöyle artık tabureme oturup rahat rahat anlatıyorum, vallahi iyi oldu ha. Yapacağınız işlerde iletişim çok önemli arkadaşlar. 2 kişinin de anlayışlı olması lazım. İletişimi iyi tutmanız lazım. Mümkünse kişiye göndereceğiniz karideslerin bir videosunu, fotoğrafını çekip atın. Kargoya verdikten sonra alacağınız barkod numarası, takip numarası, bunları atın. Hani iletişim halinde olun. Adam da size güvensin. Bir de bu işlerde şöyle bir racon vardır arkadaşlar. Eğer siz bu canlıları ücretli veriyorsanız bunun ücretini aldıktan sonra gönderim yapmanız lazım. Dilerseniz kargo ücretini falan filan aranızda anlaşırsınız. Ama canlılar bana gelsin, ücretini sonra göndereceğim, yoktur bu işte. Önce alacağını alırsın, sonra vereceğini verirsin. Bu işin raconu da budur bu arada. Eğer siz aranızda ayrı bir anlaşma yaptıysanız o ayrı. Canlıları harika bir şekilde ustalıkla paketledik, ustalıkla kargoladık. Adama da dedi ki kardeşim al bak, ben kargonu çıkarttım, canlıların videosunu sana gönderdim, takip numaran da bu, hayırlı olsun dedin, tamam mı? Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız daha etik olur. Ayrıca uzun soluklu düşünüyorsanız
yapıyorsanız bu işlemleri canlı garantili gönderim yapın. Peki canlı garantili gönderim nedir? Bilmeyenleriniz olabilir arkadaşlar. Bu canlılar sana ölü ulaşırsa ben sana aynı sayıda tekrar gönderim yapabilirim ya da ücretini iade edebilirim deyip bunun garantisini vermeniz gerekiyor bence. Zorunlu musunuz? Değilsiniz. Herkes bunun garantisini vermiyor ama ben veriyorum. Zaten size anlattığım gibi gönderim yaparsanız da başınıza hiçbir şey gelmez. Merak etmeyin. Bunun garantisini verdiniz diyelim. Art niyetli insanlar da olabilir gibisinden. Sizin de karşı taraftan win-win politikası gereği almanız gereken bir şey var. Nedir o? Ben bunu uyguluyorum. Benden yine karides alanlar bilir. Eğer siz bu kargoyu sağ salim ulaştıracağım diye garanti veriyorsanız karşı taraftan şunu kesinlikle istemelisiniz. Bak kardeşim, kargo sana geldiği zaman çıkar telefonunu, açmadan video kaydına başla. Video çekerken aç ya da biri seni çeksin. Ben videoda göreyim o kargoyu açtığını. Eğer bu torba o kutudan çıktığında içindeki canlılar ölüyse ücretini iade ediyorum ya da tekrar gönderim yapıyorum. Bu hata benden kaynaklı olabilir, kargocudan kaynaklı olabilir ya da kargoyu gönderdiğiniz resmi tatile denk geldi, hafta sonuna denk geldi. 3 günde gidecek kargo 5 günde gitti, 1 haftada gitti. Olabilir yani bunlar, anladınız mı? O yüzden bunlara dikkat etmelisiniz. Karşıdan kesinlikle ve kesinlikle kutuyu açmadan video kaydına başlamasını ve eğer negatif bir durum varsa da o videoyla bunu kanıtlamasını isteyin. Adam açtı, bak kardeşim karideslere ölüm geldi ya falan derse, kardeşim ben ne bileyim seni onu kutudan çıkartıp böyle yapmadığını. Burada hani iki tarafta anlayışlı ve düzgün olmalı. İşte aslında etik kurallar burada da devreye giriyor. Ben olabildiğince %100 etik kurallar çerçevesi içerisinde bu hobimi icra ediyorum. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Bununla alakalı harika bir seri gelecek. Bence akvaryum hobisi camiasında da çok büyük yankı uyandıracağını ve devrim niteliğinde olacağını düşünüyorum. Ben yine size ufak bir bilgi vereyim. Sonuçta ben göz önünde olan bir insanım. 2 gün sonra adamın biri beni sevmez. Bu işletme sahibi olabilir. Çocuğun biri olabilir. Kılın biri olabilir. Adam der ki lan bu karides satıyormuş ya, bunu şikayet edeyim diyebilir diye ben gerekli yasal izinlerimi aldım. Benim artık ticari bir hesabım da var. Artık vergi mükellefi olarak yasal olarak satış yapıyorum. Bunu da söyleyeyim. Bununla alakalı bir video çekeceğim. Akvaryum hobisi camia var ya, yerinden oynayacak. Yemin ediyorum. Bak şu videoyu kaydet. Eylül'den sonra tekrar izleyeceksin. Nasıl yapılıyordu diye eminim. Bu videoyu ikinci kez izleyeceksin. Sonra bana dua edeceksin. Şimdiye kadar hiçbir videomda bak bu kadar net, böyle kendinden emin ve garantili bir şey demedim bak. Ama emin ol, bu videoyu ikinci kez izleyeceksin. Eğer karides üretimi yapıyorsa. Canlıların sağ salim ulaştı. Herkes al gülüm ver gülüm. Herkes helalleşti. Konu kapandı. Özellikle bunu anlatmak istedim ki hem ben nasıl yapıyorum bunu bilin. Hem bilmeyenler için de gösterge olsun istedim. Hem yanlış yapan varsa da kendi yöntemlerini bir gözden geçirsinler diye bunlardan çok detaylı bahsettim. Ben geçtiğimiz yaz bir ilan sitesinden böyle kaliteli ve ucuz fiyata sarı ateş neon karides buldum İzmir'de. Yanlış hatırlamıyorsam da Bornova'daydı. Adamın adı Serkan mıydı neydi lan, unuttum. Adamla görüştük. Kaliteli karidesleri var. Çevremdeki birkaç kişiye daha söyledim. Abi dedim ya adam çok ucuza satıyor. Tamam 100 tane ben alayım, 100 tane ben alayım. Adama biz toplandık böyle 3-5 arkadaş. 400 tane karides aldık. Böyle 400 tane çıkar mı? Çıkar dedi ya. Tamam abi dedim, 400 tane karides istiyoruz. Biz alıcı olduğumuz için parayı gönderdik. Bak 400 tane karides çok büyük bir rakam. Bunları 50'şer, 100'er ayırman lazım bir şey ki öyle gönder. Yani biliyor musun sen karides göndermeyi? Biliyorum ya dedi. Zaten otobüste göndereceğim. Yani İzmir-Bursa arası sallıyorum. 2-3 saat sürer, hemen alırım. Hemen eve geçerim. Kayıpların da önüne geçeriz. Ben otobüse verdim dedi. Tamam dedim. Ben otogara karides almaya gidiyorum ama nasıl heyecanlıyım ya. Hayatında kaç defa 450 tane karides alabilirsin yani. Otogara gittim. Otobüs geldi. Hemen muavine gittim falan filan. Bidonu bir kaldırdım abi. Karideslerin %90'ı takla. Adam 400 tane, hatta 400'ün üzerinde artı da kendince hediye olarak eklemiştir de. 450 tane diyelim. Adam 450 tane sarı ateş neonu 5 litrelik su bidonuna koymuş ve bunun 1/3'ü boş. Kapağını da kapatmış tabii su dökülmesin diye. İçine de bolca mos atmış. Şöyle var ya, 2 avuç mos var. Çok üzüldüm. Aşırı modum düştü. Yani o hayvanlara içim acıdı. Parasını da de yani gerçekten içim acıdı yani o görüntüyü görünce. Hemen otogardan çıktım dışarıya. Şöyle kaldırıp baktım. Canlılar da o kadar kaliteli ve güzel değil ki ya. Hemen video çektim. Bursa'daki otobüs terminalinin adı Burulaş, bilmiyorsanız. Burulaş tabelasını arkasına aldım, pet şişeyi. Fotoğraf çektim. Yani aldığım saat de belli ya fotoğraf çekiminden. Adama attım. Abi dedim karidesler ölmüş. Sen buna hiç içme suyu doldurmadın mı? Taze su dökmedin mi? Yani bir şey yapmadın mı? Niye 1/3'ünü boş bıraktın falan filan. Adama hatasını anlatıyorum. Ya böyle yapmışsın. Olur mu ya, hiçbir şey olmaz. Adam hala üstü çıkmıyor. Nasıl olur ya? Ya olmuş işte, nasıl olur mu bana?
Tamam yani sonuçta olan oldu. Buradan sonra yapacak bir şey yok. Peki dedim bu saatten sonra ne yapacağız? Adamın dediği şey şu. Ben canlı garantisi vermedim ki kardeşim sana. İçimden sövdüm tabii ki. Böyle mal gibi kaldım ortada. Pet şişe aldım arabama. Otogardan doğru Türker abinin dükkana geldim. Oradan oraya gelmemde bir 20 dakika yarım saat falan sürdü o trafikte, Bursa trafiğinde. Moralim bozuk, suratım böyle cenaze görmüş gibi. Elimde pet şişede böyle 450 tane karides. Düşünebiliyor musun? Aragüler fotoğrafı gibi böyle. Hemen Pet Shop'ta girdik balıkhaneye. Onları döktük möktük. Canlıları ayıracağız yani. Hazırları da yani ölenler öldü de yaşayanları kurtaralım falan filan diye böyle. Sağ olsun Türker abi yardımcı oldu o gün. Burçin abla vardı, o da yardımcı oldu falan. Toplandık Pet Shop'ta abi. 3-4 kişi karides ayıklıyoruz. Fabrika gibi ortalık. Valla yalan olmasın ya 30 ya 60 karides falan kurtarabildik. Zaten bunların hepsine de video ekliyor olacağım. Siz de göreceksiniz nasıl hissettiğimi, durumun vehametini. Çok zor bir gündü. Günümüz şartlarında hesaplasanız da 400 tane sarı ateş neon karides alıyorsunuz. A kalite belki. Kaç liradan alabilirsin? Sallıyorum 50 liradan. Abi 50 çarpı 400 yaptığında 20 bin lira para yapıyor. Yani birine 20 bin lira para atıyorsun. Adam dediği şey şu. Ben canlı garantisi vermiyorum ki. Ya siz ne hissederdiniz? Bir empati yapın benimle. Ben de öyle hissettim. Sonra dedim ki hala iyi niyetli olarak ya abi bak senin yaptığın yanlış. Bu kadar karides buraya yüklenmez. Hepsini akvaryum suyuyla doldurmuşsun. Hani ya yarı yarıya içme suyu koyman lazım. Bir şey yapman lazım yani bunu biliyorum dedin ya sen karides göndermeye. Bilmiyormuşsun işte. Yapacak bir şey yok dedi bana. Adamı böyle agresif davranmak yerine hani insan gibi, bilinçli bir birey gibi, eğitimli insanlar gibi falan böyle yaklaşıyorum. Bak diyorum ben o kadar para gönderdim sana. En azından yarısını sen karşıla, yarısını bana geri gönder. Adam onu da kabul etmedi. O zaman tekrar canlı gönder. Diyor ben hepsini sana verdim. Akvaryumu boşalttım. Abi yani adam beni engelledi. Arayamıyorum. WhatsApp'tan yazıyorum, iletilmiyor. Tabi bu süreçte şey demişti bana, o aklıma geldi. İzmir'in şu ilçesinde şu deniz akvaryumcusunda çalışıyorum ben dedi. Bana da mağazanın videosunu çekmişti. Deniz akvaryumuyla ilgilenirsen yolun düşerse beklerim demişti. Aklıma o geldi. Bu deniz akvaryumcusu da popüler bir yer bu arada İzmir'de. Google'dan buldum abi orayı. Gittim dükkan sahibinin numarasını buldum. Adama ulaştım. Dedim ki hocam ben sizin çalışanınız olan şu kişiden bu kadar karides aldım. Böyle böyle bir zararım var. Kendisi beni engelledi. Lütfen adam gibi görüşün ya da kulağını çekin. Benim zararımı karşılasın. Ben bu durumdan çok rahatsız oldum. Kendisiyle görüşür müsünüz dedim. Tamam dedi ben görüşeceğim dedi adam. Aradan böyle 1-2 gün geçince benim de sinirlerim biraz şey oldu. Sonra kendi kendime dedim ki ben dedim asla böyle bir şey yapmayacağım. Yapan da Allah'ından bulsun dedim. Adama da gittim yani patron kişiye. Dedim ki abi dedim böyle böyle bir şey rica etmiştim. Sen işte X kişisiyle görüşecektin ya bu durumu. Boş ver dedim görüşme dedim. Allah'ından bulsun dedim. Konuyu kapattım. Ve o günden sonra kendime böyle bir söz verdim. Ben dedim kimseye böyle mağdur etmeyeceğim. Ben üzüldüm başkası üzülmesin. Benim yaşadıklarım başkasının başına gelmesin diye mümkün olduğunca teknik olarak, bilimsel olarak, uygulama olarak ne derseniz en sağlıklı şekilde yöntemle ilerliyorum. Size de tavsiye ederim. Siz de işinizi doğru yapın, kaliteli yapın. Kimsenin ağını almayın. Hakkını yemeyin. Herkes mutlu olsun. Herkes ağız tadıyla hobisini yapsın. Bu videoda anlattığım şeyleri bir şey endekslemek gerekirse en temel şey etik dediğimiz kavramlar arkadaşlar. Yapacağınız her şey aslında etik bir kurala dayanıyor. Buna dikkat etmelisiniz. Empatinizi de kaybetmemelisiniz. Hepimiz insanız. Bunları da yaptıktan sonra kimse size bir şey diyemez. Sizin de canınızı kimse sıkamaz. Mis gibi işleriniz yolunda gider. Hem hobiden biraz bilgi verdim hem hayat dersi gibi oldu. Birazcık böyle duygu karmaşası yaşadık ama olsun. Sonuçta hepsi insanlık hali. Sosyal hayatta da işimize yarayacak bilgiler. Hobide de işimize yarayacak bilgiler. Günün birinde şurada anlattıklarım emin olun bir yerde karşınıza çıkacak ve diyeceksiniz ki evet Taner böyle bir şey demişti. Ulan adam haklıymış diyeceksiniz. Günü geldiğinde böyle bir şey yaşarsanız aklınıza ben gelirsem gelin bu videonun altına bir emoji atın. Beni de desteklemiş olursunuz işte. Ne diyeyim abi kanalı büyütmeye çalışıyoruz. Daha yeni 5000 olduk. Hedef 10.000'di. Yani normalde yapacak bir şey yok. Ama bu da elime yapıştı böyle silikon gibi oynuyorum arkadaş. Evet, Neokardine Karides serisinin 4. bölümünden şimdilik bu kadardı dostlar. 5. bölümü çekmeyi şu an düşünmüyorum ama ilerleyen süreçlerde bununla bağlantılı harika bir, sansasyonel, ortalığı karıştıracak, böyle devrim niteliğinde harika bir seri gelecek. Şu an susuyoruz. Bak sessizliğimi koruyorum. Eylül'den sonra harika bir seri geliyor. İlerleyen dönemlerde tabii ki Neokardine Karides serisinin yeni bölümleri gelebilir. Hatta burada birazcık daha işin teknik ve profesyonellik kısımlarına doğru bilgiler verebilirim. Çünkü artık 4 videoda her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Yani karides nedir öğrendin. Akvaryumunu kurdun. Nasıl alacağını biliyorsun. Üretmeyi biliyorsun. Ürettin, satmayı öğrendin, göndermeyi öğrendin. Ben sana daha ne yapayım kardeşim? Senin de yapman gereken şuradaki abone ol butonu
butonuna basmak kalıyor geriye. Bir de videoyu beğenmek kalıyor. Daha ne yapacaksın? Arkana yaslan, hobinin keyfini çıkar. Bugün çenem çok düştü, kusura bakmayın. Normalde bu kadar uzatmam videoları ama anlattığım her şey gerçek ve doğru bilgiler olduğu için size bunları yansıtmak istedim dostlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.